Herkese merhabalar. Nihal'in Mutfağı YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel ve farklı bir katmer tarifiyle geldim. Böyle yapımı çok kolay ve herkesin kolaylıkla yapabileceği, seveceği bir katmer tarifi paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenir. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Bunun için malzemeler: 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığının ucunda böyle yarım çay kaşığı maya ekleyip biraz karıştırdıktan sonra 5 su bardağı un kullandım ben. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde eklerseniz daha iyi olur. Böyle biraz kaşıkla karıştırdıktan sonra hamuru böyle özlü bir hamur olana kadar ilk önce yoğurma kabında elimle yoğurup daha sonra tezgahıma alıp böyle özlü bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Yaptığımız hamur işlerinde ne kadar çok yoğurursanız böyle o hamurun üzeri pürüzsüz bir hal alırsa o kadar eee, güzel sonuçlar alabilirsiniz. Her videomda diyorum, önemli olan yoğurma aşaması ve hamurun kıvamını tutturmak. Şöyle tezgahıma alıp iyice hamuru özlü bir hamur olana kadar yoğuruyorum ve ara ara un kullanıyorum. Hamurum şöyle toparlanmaya başladı. En az bir 5-6 dakika kadar yoğurdum. Ben yoğurduğum hamurdan 7 eşit beze ayırıyorum. Bezelerimin biri diğerlerine göre biraz daha küçük. 6 tanesi de aynı boyut olması gerekiyor. Şöyle bezelerimi yaptım. Bir servis tabağının içerisine alıp üzerini kurumaması için bir poşetle kapatıp ve hiç dinlendirmeden hemen açmaya geçiyorum. Şöyle merdane kullanmadan oklavayla hamurum incelene kadar açıp 7 tanesini de açıp kenarda bekletiyorum. Hamuru açarken dikkat ettiyseniz her tarafı eşit incelikte olsun diye şöyle ortasına elimi sürmüyorum. Oklavayla açarken hep kenarlarına doğru bastırarak baskı uygulayarak açıyorum. Ve böyle yaparak yaptığımız hamur işlerinde her tarafının eşit derecede incelikte olmasını sağlıyoruz. Ara ara yumuşak bir hamur olduğu için ara ara un kullanabilirsiniz. Yapışmaması için. Bakın, orta kısma değil de kenarlara doğru elimi sürterek böyle her tarafı eşit derecede olmasını sağlıyorum. Ve yapacağımız hamur işlerinde böyle biraz el çabukluğu çok önemli. Hamurun daha fazla kendini salmaması için veya kurumaması için böyle ne kadar hızlı yaparsanız o kadar güzel sonuçlar alabilirsiniz. Şöyle ikinciyi de bitirdim. Bakın inceliğine. Şöyle hepsi aynı ayarda. Şöyle hepsini üst üste gelecek şekilde açıp kenara seriyorum. Şöyle sonuncu yufkamı da açtıktan sonra
125 gram tereyağı ve bir çay bardağı ayçiçek yağı ben kullandım. Diğer tarafta tereyağımı eritip soğumaya bıraktım. Açma işlemim bitti. Şimdi yağlamaya geçiyorum. Fırçayla her tarafına iyice her tarafına gelecek şekilde bol bol yağlıyorum. Yağladığım bezelerimi şöyle çok sıkı olmayacak şekilde rulo şeklinde sarıyorum. Ve daha sonra uç kısımdan başlayarak şöyle büküp kenarda bekletiyorum hepsini. Bu şekilde bakın, yapımı çok kolay gerçekten. Bütün bezelerimi bitirdim. Şöyle 6 tanesini de yapıp yuvarladım. Daha sonra en sonuncu bir tane büyük bir beze yapmış demiştim videonun başında. O bezemi de açtım. Şöyle üzerine bolca yağladıktan sonra bir kesme aparatıyla koyduğum yufkaların her tarafını kesip böyle yufkaları bütün olan bezenin içerisine sarıyorum. Böyle bakın, yanlardan ortaya doğru bastırarak rulo şeklini verdiğim yufkaların şöyle kapatıyorum ve kenarda bir tabağın içerisinde bekletiyorum. Yapımı oldukça kolay ve lezzetine doyamayacağınız çok güzel bir katmer oldu. Bu aşamaya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olarak, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bezelerimi bitirdim. Şöyle üzerlerini kapatıp 1 saat kadar buzdolabının alt kısmında beklettim. Ve daha sonra katmerlerimi tekrardan şöyle bir oklava veya merdane kullanarak açabilirsiniz. Böyle bu aşamada çok inceliğini, kalınlığını böyle kendiniz ayarlayabilirsiniz ama çok fazla kalın olmasa daha iyi olur. Çünkü hamur mayalı bir hamur olduğu için biraz da kabarıyor piştiğinde. Şöyle 6 tanesini de açıp kenarda bekletiyorum. Hepsini aynı anda peş peşe kızartacağım için şu açma aşaması bittikten sonra ocağımın üzerine ben tavayı da aldım. Tavam ısınana kadar şöyle son bezemi de açıyorum. Açma işlemlerim bitti. Şimdi tavam ocağın üstünde aldım, ısındı tavam. Şöyle hiç yağ sürmeden tavanın üzerine katmerlerimi sırasıyla kızartıyorum. İlk önce katmeri tavan üzerine aldıktan sonra üst kısmını yağlayıp daha sonra alt kısmı biraz böyle hafif pembeleştikten sonra çevirip diğer kısmını da yağlayacağım. Bu çevirme işlemini sürekli yapmanız gerekiyor. Bir tarafı pişerken diğer tarafını beklemeyin. Sürekli çevire çevire pişireceğiz böyle. Kabarması için bakın, ara ara böyle spatula ile yanlarına küçük dokunuşlar da yapabilirsiniz. Bakın, nar gibi kızaran, o kadar güzel tel tel ayrılan katmerler yaptım. Bütün katmerlerimi aynı işlemi uygulayarak böyle çevire çevire
Her tarafını eşit derecede kızartıyorum. Ocağımızın altını böyle çok harlı ateşte değil, kısık ateşte kızartıyoruz ki içi daha iyi pişsin. Bakın şöyle bir tanesini size göstereyim. Nar gibi kızaran, böyle tel tel ayrılan çok güzel bir katmer oldu. Bütün katmerlerimi şöyle kızarttım. Bitti ve sonuncuyu da şöyle çıkardıktan sonra sizlere şöyle içini bir göstermek istiyorum. Böyle tel tel ayrılan, nar gibi kızaran çok güzel katmer oldu. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.